Evet, doğru okudun. Gerçekten işsiz kaldım. Ama iyi anlamda. Çünkü artık videolarımı ben değil Final Cut editliyor. Böyle kameraya boş boş baktığım, duraksadığım anları falan Final Cut jump cut'ları kendisi atıyor. Otomatik altyazıları kendisi ayarlıyor ve bunun gibi bir sürü daha özelliği var. Şimdi Final Cut'ın bu tüm özelliklerini beraber inceliyoruz. Çünkü ben Final Cut eklentisini Premiere'de kullanmaya başladıktan sonra Final Cut dışında kullandığım bütün eklentiler öyle rafta duruyorlar. Ben yoluma Final Cut ile devam ettim. Final Cut Premiere Pro'ya ekleyebileceğiniz bir eklenti ama artık DaVinci Resolve'da da Final Cut'ı kullanabiliyorsunuz. Ama ben Premiere üzerinden göstereceğim. Premiere'de kullandığım için. Bir de Final Cut'ın yapay zekasıyla bir sitesi var. O site üzerinden Final Cut'ı kullanıyorsun, düzenlemeler yapıyorsun, short videoları falan düzenliyorsun. Onun için de bir başka video çekeceğim. Öncelikle Final Cut'ı indirmek için ne yapmanız gerekiyor? Final Cut'ın sitesine giriyorsunuz ve Final Cut'ı buradan indirebilirsiniz. Çok bilindik bir eklenti arkadaşlar ve bu eklentiyi 7 gün boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına sizler için bir tane link bırakacağım. Bu linkten giderseniz ne yapabiliyorsunuz? 7 gün boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve eğer satın almak isterseniz sizlere %10 indirimli bir tane kod veriyorum. O kodu da şu alt tarafa bırakıyorum. Açıklamaya da yazacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Final Cut'ı bilgisayarınıza indirip onu kurduktan sonra Premiere Pro'yu açıyoruz ve yukarıdaki Windows bölümünden Extensions'a yani eklentilere geliyoruz ve burada Final Cut'ı görebilirsiniz. Final Cut'ı açtıktan sonra bunu dilerseniz ayrı bir pencere olarak bu şekilde kullanırsınız veya işte bir yere ekleyebilirsiniz, şuraya ve şu bölgelere falan. Final Cut'ı açtıktan sonra bizleri neler karşılıyor? İlk özellik olarak klasik ama en fazla sevilen özelliklerden biri Jump Cut özelliği arkadaşlar. Eskiden biz videolarımızı çektiğimizde işte atıyorum 1 saatlik bir tane video editleyeceksin. Bunun konuşma araları işte boşluklar falan oluyor ya. Bunları kesmek hayli zamanımızı alıyordu. Atıyorum belki 50 dakika 40 dakikalık bir tane video. Benim bunu düzenlemem gerekiyor. Boşlukları silmem gerekiyor. Bu boşluklarda bizim zamanımızı çok fazla alıyordu. Ama Final Cut'ın Jump Cut özelliğini kullandığınızda videodaki bu boşluklara sil dediğinizde bunu kendisi otomatik bir şekilde siliyor ve siz keyfinize bakıyorsunuz. Böyle timeline kendisi tık 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 hareket ediyor. Çok da zevkli oluyor izlemesi. Onun dışında burası size ciddi bir şekilde zaman kazandırıyor ve Türkçe'de de bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Çok geliştirmişler. Harika bir şekilde kesimlerinizi alabilirsiniz. İkinci olarak da yeni güncelleme ile gelen en faydalı özelliklerden biri Remove Repetition. Yani mesela bir cümleyi 2 kere söyledin. Hangisi daha iyiyse onu bırakıyor yapay zeka sayesinde. Mesela selam arkadaşlar diyorsun, arkasında tekrar bir selam arkadaşlar diyorsun. Burada hangisi daha iyiyse onu bırakıyor, diğerini Final Cut kendisi silmiş oluyor. Bir diğer yeniliğimiz de dolgu kelimeleri ve istenmeyen kelimeleri otomatik olarak silmek. Yani bu ne anlama geliyor? Yani hani işte gibi şeyleri çıkarabiliyor Final Cut kendisi. Küfür filtresi de var, yani küfürleri tamamen silebiliyor veya işte küfürlerin üzerine bip sesi falan atabiliyor. Otomatik bir şekilde belirliyor bunları. Bunun dışında bizlerin işini cidden kolaylaştıran bir diğer özellik. Çünkü Premiere Pro altyazılarda bizlere hala Türkçe desteği sunmadığı için eklentilerle bunu çözmeye çalışıyoruz Premiere Pro'da. Mesela İngilizce altyazı yapabiliyorum Premiere Pro'da. Güzel de çalışıyor. Otomatik bir şekilde yapıyorum ama Türkçe altyazı desteği getirmediği için hala ne yapıyoruz? Eklentilerle bunu çözüyoruz ve Final Cut'ta ciddi bir şekilde çok güzel Türkçe altyazılar ekleyebiliyor. Senin konuşmalarını çok güzel anlıyor ve sana hazır bir şekilde fontlarıyla beraber işte yazı stilleriyle beraber işte buraya ne ekleyebiliyorsun? Blur falan ekleyebiliyorsun. İşte Harmozy'nin veya işte diğerlerinin Ali Abdal'ın vesaire bunların fontlarını kullanabiliyorsun. Onların kullandığı gibi altyazılar düzenleyebiliyorsun ve senin altyazılarını Türkçe bir şekilde çok güzel algılıyor. Türkçeden İngilizceye çevirebiliyor. İngilizceden Türkçe'ye çevirebiliyor. Çok kolay bir şekilde bunları yapıyor. İstersen yazı efektlerini, renklerini, fontları falan değiştirebiliyorsun. İşte buradan şu mesela Harmozy'nin yazı efektini ben eklemek istiyorum. Alta iniyorum. Bunun fontlarını, color'larını bu şekilde değiştirebilirim. İşte alttaki gölgelerini falan bunları ayarlayabilirim ve onun dışında ne yapabiliyorum? Mesela çıkış animasyonları, geçiş animasyonları, işte blur efekti falan bunları atabiliyorum. Çok harika bir şekilde oluşturuyor ve cidden ben bunu sürekli short videolarımı düzenlerken kullanıyorum. Mesela Premiere
Premiere Pro telefonlar için uygulama yaptı ve bu uygulama üzerinden Premiere Pro Türkçe altyazı sunuyor ama bilgisayardaki programına bunu hala getirmedi. Bu işlemleri de FireCut'la çözebiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz de Add VoiceOver ile metin yazarak onu sese dönüştürebiliyorsun. Özellikle globale içerik üretenlerin işine çok yarayacak bir özellik. Bir metin girdikten sonra altta konuşacak sesi seçiyorsun ve konuşulan dili seçiyorsun ki bu dillerin arasında Türkçe de mevcut. Normalde bunu yapmak için yapay zeka araçları kullanıyoruz ama FireCut'la bunu direkt Premiere içinden yapabilirsiniz. Zoom Motion efektleri var. Burada zoom efektleri atabiliyoruz. Artık sahneye özel yakınlaşma ve uzaklaşma efektleri atabiliyoruz mesela. Punch-in dediğimiz olayı artık çok daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Sahneye tıklıyorsunuz. Nereye zoomlayacağını seçiyorsunuz vesaire. Hatta animasyon süresini bile ayarlayabiliyorsunuz. Yine FireCut artık sadece kesme değil, görsel dinamizmi de kazandırıyor. Bir de son yeni versiyonunda dil desteği geldi. İstersen Türkçe transkript alıp İngilizceye çevirebiliyorsun. Ayrıca özel prompt girebiliyorsun. Mesela Premiere Pro kelimesi hep birleşik yazılsın diyorsun. O da öyle yazıyor. Bu içeriklerin global kitleye çevrilmesi açısından bayağı bir işlevsel oldu. Bir de beta sürümünde başlık ekle özelliği var ve buraya popüler olan başlıklardan birkaç tane oluşturulmuş. Bunları direkt videonuzda kullanabilirsiniz. Bunun dışında B-roller bulabiliyorsunuz. Videonuz ile alakalı altta belirli siteler var. Yine aynı şekilde müzikler bulabiliyorsunuz. Çoklu kamera olayı var mesela. Birden fazla açıdan çektin veya iki konuşmacı var. Ne zaman hangi kameraya geçeceğini kolay bir şekilde ayarlıyorsun. Mesela uzun bir videonuzu tarayıp sizin için kısa bir videoya dönüştürüyor yapay zeka ile. Ben bayağıdır FireCut kullanıyorum arkadaşlar. Bir sürü plugin denedim. Hala diğer pluginlerin falan da var. Premiere'de duruyorlar mesela ama FireCut'ı kullanmaya başladıktan sonra FireCut cidden harika bir plugin ve FireCut'ı şu an aktif bir şekilde kullanıyorum. Bana hem zaman kazandırıyor hem kalitesini arttırıyor videonun. Çoğu şeyi mesela uğraşmam gereken bazı şeyleri tek tıkla FireCut üzerinden yapabiliyorum. Bu videoda site versiyonuna girmedim. Onun için ayrı bir tane video çekmek istiyorum. Bütün özellikleri ne yapabileceğinizi vesaire sizlere göstermek istiyorum. Edit işlerini hızlandırmak, saatlerce uğraşmaktansa bazı şeyleri tek tık ile yapmak istiyorsan FireCut'ı denemeni tavsiye ederim. Videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. O linkten gidip kayıt olabilirsiniz. FireCut'ı indirip deneyebilirsiniz. Sizlere verdiğim açıklama kısmında da bırakacağım bu kodu. Şu kod ile ne yapabiliyorsunuz? %10 indirim kazanabiliyorsunuz. Eğer FireCut'ı satın alırsanız %10'luk bir indirim kazanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz içerikleri çekmemi istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.